Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün günlerce bayatlamayan kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifiyle sizlerleyim. Yapımı, şekli oldukça kolay olan elmalı kurabiyemizin tüm püf noktalarıyla buyurun ayrıntılı şekilde izleyelim. Elmalı kurabiyemizin içi için ben elma pişirmeyeceğim. Bunu daha önce pişirip derin dondurucuya kaldırmıştım, onu kullanacağım. Derin dondurucudan çıkarmış olduğum elmalı kurabiye içine 1 su bardağına yakın kıyılmış ceviz ekliyorum. Bu kurabiye malzemesi için 5 adet büyük elmayı rendeleyip tavada suyunu çektirene kadar pişirdikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığına yakın tarçın ekleyebilirsiniz. Tabii ki çok tarçın sevmiyorsanız biraz azaltabilirsiniz. Sonrasında kıyılmış cevizi de ekleyip o şekilde yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi daha önceden derin dondurucumda olan bu elmalı içimi kullanacağım. Açıklama kısmında detaylı şekilde elma içi nasıl pişirilir onu da yine de ekleyeceğim arkadaşlar. Sizler de dilerseniz benim gibi bu şekilde fazla elmalarınızı pişirip derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Pişireceğiniz zaman cevizini ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Elmalı kurabiyemizin hamuru için 250 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağı veya katı yağımızı yoğurma kabımızın içine ekleyelim. Üzerine 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekledim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu arada ben fazla kurabiye yapacağım için malzemeleri de fazla ekliyorum. Sizler daha az kurabiye istiyorsanız yarı malzemelerle yapabilirsiniz. 1 su bardağı dolusu pudra şekerimi de ekleyip malzemelerimi biraz spatula yardımıyla karıştırıp 3 su bardağı kadar un ekledim arkadaşlar. 1 pakette kabartma tozunu ekliyorum. Sonrasında elimle yoğurarak tekrar un ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuracağım. Toplamda kurabiye hamurum için 5,5 su bardağı un ekledim. Her zaman belirttiğim gibi hamurunuzun kıvamına göre un ekleyin. Marka ve kalitesine göre değişebileceği için un kullandığımız malzemelere göre de değişebilir. O sebeple elimize yapışmayan bu kıvamda hamur olana kadar un eklemeniz yeterli. Tezgahta da güzelce hamurum özleşene kadar 5 dakika kadar yoğurdum. Hamurumu açacağım tezgahıma çok az un serpiştiriyorum ki hamurum tezgaha yapışmaması için. Merdane ile hamurumu çok fazla ince olmayacak şekilde açacağım arkadaşlar. Hamurumuzu çok ince açmamaya özen gösterelim. Bu şekilde kapak kullanarak şeklimizi verip kenardaki fazlalık hamurlarımızı da bu şekilde alalım. Kapak kullanırsanız hamurlarınız aynı eşit büyüklükte olmuş olur. Bu şekil vermek daha kolay olur. Yuvarlak kesmiş olduğum kapakla hamurumu 8 parçaya bölüyorum. Tırtıklı aparatımla da ortasından 3 tane çizik atıyorum. Sizler eğer bu şekilde aparatınız yoksa bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Tabii ki başka şekilde de yapabilirsiniz elmalı kurabiyelerinizi. Hamurumu kesme işlemi bittikten sonra elma iç harcımı bolca hamurumun üzerine yerleştiriyorum. Ben biraz bol sevdiğim için elmalı iç harcını fazla ekliyorum. Sizler daha az da ekleyebilirsiniz. Sonrasında hamurlarımı bu şekilde çok fazla sıkmadan kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi kurabiyelerim bu şekli alıyor. Çok da güzel bir görüntüsü olacak. Aynı şekilde bütün hamurlarımı sardıktan sonra tepsime kurabiyelerimi yerleştiriyorum. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsime kurabiyelerimi yerleştirdikten sonra geri kalan hamurum da bitene kadar yine tekrardan aynı işlemi uygulamaya devam edeceğim. Tekrardan yine hamurumu alıp tezgahımın üzerinde istediğim büyüklüğe gelene kadar açacağım. Kapak yardımıyla hamurumu bu şekilde kesip sonrasını 8 parçaya böleceğim. Tekrardan aparatla orta kısımlarını da bu şekilde kesiyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Benim yaptığım bu malzemelerden 1,5 tepsi kurabiye çıkıyor. Sizler daha az kurabiye yapacaksanız yarı malzemelerle yapabilirsiniz veya bu malzemelerle 1,5 tepsi kurabiye yapıp bir kısmını derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Hamurum bitene kadar bu şekli vermeye devam ediyorum kurabiyelerime.
Kurabiyelerim pişmeye hazır. 170 derece fansız ayarda pişireceğim kurabiyelerimi. Yüksek ayarda kurabiyeleri pişirmemeye özen gösterelim. Bu sayede daha güzel kıyır kıyır kurabiyeler elde etmiş olacağız. İlk önce hafif pembeleşene kadar 170 derece, sonrasında 160 derecede kurabiyelerimin içi pişene kadar pişirdim. Pişen kurabiyelerim soğuduktan sonra üzerine pudra şeker serpiştirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüntüsü de çok güzel kurabiyeler elde etmiş olduk. Bu tarifle kıyır kıyır elmalı kurabiyeler yapabilirsiniz. Bu tarifle yaptığınız kurabiyeleriniz günler sonra bile yine aynı kıyırlıkta kalır. Asla yumuşama yapmaz. Malzemelerini de açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Görüntüsüyle de oldukça güzel bu kurabiye tarifimizi umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.